Babam Libya'da çalıştığı için geldi ve dedi ki gidiyorsun, çocuksunuz, 13 yaşındasınız, ailenizden ayrılıyorsunuz. Ağlayarak gitmiştim. İştahım kesilmişti. Dedi ki sen artık şehri gördün ya, acaba bu çorbayı beğenmiyor musun Aslı demişti. Hiç unutmuyorum, hep ayrılıklarım yağmurlu bir günde olmuştur. Annem arkamdan çok ağlamıştı. En büyük hedefimi açıklıyorum size. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yine kamera karşısındayız sizler için. Bakalım Aslı Tarcan size nelerden bahsedecek bugün. Aslında çok önemli detaylar vereceğim. Hiçbir yerde daha önce paylaşılmamış ve gözükmemiş. Hiçbir yerde bahsetmedim. Çocukluğumdan bahsedeceğim sizlere. Nerede doğdum, nerede yaşadım, hayatımı nerede idame ettim, İstanbul'a nasıl geldim. Ben 1979 Nisan 1 doğumluyum. Samsun Havza'da, küçük bir kasabada doğdum aslında. Annem bir ev hanımı, babam yurt dışında yaşayan, ticaret, esnaflık yapan bir adamdı, tüccardı. Kalabalık bir ailede büyümüş olmanın verdiği sevgiyle ve huzurla büyüdüm. Yani çocukluğumda hiçbir zaman, babam biraz uzaktaydı ama annem, amcalarım, işte babaanne ve dede, hala sevgisi, dayı, teyze sevgisini hep yaşadık. Güzel bir çocukluk yaşadım. Belki bugünlerde bu kadar başarılı olmamın, bu kadar kendime güveniyor olmamın büyük etkisinin olduğunu düşünüyorum. Çocukluk gerçekten nasıl seyrederse sizin ileriki hayatlarınıza etkilediğini düşünüyorum. Dediğim gibi 4 kardeşiz, bir küçük kasaba. Bizim sülalede kız çocuğu çok azdır. Annemin daha önce 4 tane çocuğu oluyor erkek. Erkeklerden sonra biz geliyoruz. Ben ikinci büyük kızım. Bir tane ablam var benden önce. 2 tane de küçük erkek kardeşimiz var. Ailede tabii kasabaydı ama ailemiz sağ olsunlar hani bizi hiçbir zaman sık boğaz, kız çocuğudur, köy hayatıdır, kasaba hayatıdır, kız onu yapmaz, o ayıptır, bu günahtır diye yetiştirmedi. Her zaman evimize giren çıkan kalabalık bir aile olduğumuz için giren çıkanın haddi hesabı yoktu. Rahmetli dedem tanınır ve bilinir bir adam olduğu için, dedemin de babası köyde muhtarlık yaptığı için evimizi herkes bilirdi. Yani yakın civarlardan da işte ticarete gidip gelen adamların yolda uğradığı ve yemeğini yediği, çayını kahvesini içtiği bir evdi. Yani kalabalık bir ev. Dolayısıyla biz hiçbir zaman misafirden kaçmadık. Gelene hep soframız hazır oldu. Öyle yetiştirildik. Öyle gördüğümüz için ben hala bu yaşıma gelmişimdir. Ve yedirmeyi içirmeyi hakikaten çok severim. Bu da muhtemelen işte çocuklukta gördüğümüz o örften, adetten, kültürden denk geliyor. Babaannemin büyük bir etkisi oldu benim hayatımda. Babaannem ne kadar bir köy kadını da olsa ufku çok geniş bir kadındı. Bana küçüktüm. Su isterdi. Ve ben böyle 4-5 yaşında. Bana da Aslı su getir. Getirirdim suyu, ismin çok çağırasın inşallah derdi ve ben de çocuk aklımda çok sevinirdim. Çünkü ufkunuz çok daha dar. Yani hayata ve dünyaya açılmamışsınız. Babaanne derdim. Ne demek ismin çok çağırasın? Adını çok söylesinler senin. Her yerde adın duyulsun. Tabii o ufacık beynimde anlamıyordum ama bugün anlıyorum ki babaannemin ve işte dedemin o zamanki yaptığı duaların belki de ekmeğini yiyoruz. Yani ne kadar önemli bir şey. 13 yaşındaydım. Sağlık kolejini kazandım arkadaşlar. Babam Libya'da çalıştığı için geldi ve dedi ki gidiyorsun, okuman lazım. Dedem dedi ki kız çocuğudur. Çok nadir. Sülalede kız çocuğu yok. Başına bir iş gelir oralarda. Doğu'da 1 yıl kaldım. Sağlık kolejini kazandığım için hayır dedi. Gideceksin ve okuyacaksın. Benim kızlarım ayaklar üstünde duracak. İşte kendi ekonomik dengesini ayarlayacak. Ve o zaman çok üzülmüştüm. Çünkü çocuksunuz, 13 yaşındasınız. Ailenizden ayrılıyorsunuz. Ağlayarak gitmiştim. 1 yıl orada kaldım. Tabii bir zor bir süreç oldu. Çocuk aklı olduğu için yani gelecek nedir bilmiyorsunuz. Gelecekte neler bekler? Sizin ufacık bir dünyanız var. Oyuncaktır, oyundur, arkadaşlarınızdır, ailenizdir, bebektir, mebektir. Yani ne olacak ki? Yani bir kariyer kaygınız yok tabii ki 13 yaşında dolayısıyla. Oraya gittiğimde beni Azeri bir öğretmenin yanında kaldım. İlk başta 4 öğrenci ev tutmuştu Iğdır'da. Ama tabii onlar pes etti. Kalmak istemediler, okumak istemedikleri için. Beni asla dedi babam okulu bırakmayacaksın ve devam edeceksin. Orada 1 yıl kaldıktan sonra sağ olsunlar o Azeri öğretmen aile beni 1 yıl çocukları gibi karşıladı. Kendi çocukları vardı 6-7 yaşında. Ben de onların bir kızı gibi
Bana kol kanat gerdiler orada. Daha sonra Amasya'ya geldim. 3 yılda Amasya'da okudum. Aileden çok erken ayrıldığımız için yani inanın vardı. Her hafta sonları Amasya ile Samsun olduğum ilçe yakındı ama ağlayarak gidip geliyordum hafta sonları vesaire. Hatta bir keresinde hiç unutmuyorum. Rahmetli oldu artık babaannem. İçimde de büyük acıdır gerçekten. Hafta sonu okuldan eve geldiğimde onlar tabii benim ne kadar üzüldüğümü kestiremiyorlar. Çünkü ister istemez anneye babaya da kin duyuyorsunuz biraz çocuk aklınca. Çünkü bütün kardeşler yanında, sadece ben uzaktayım. Yani o zaman gurbetlik büyük bir şey arkadaşlar. Gurbetlikte değil, çalışmaya da gitmiyorsun, çocuksun. Yani çocuğun gurbetliği gibi bir şey yani. İştahım kesilmişti. Böyle babaannem baktı, çok sevdiğim bir çorbayı pişirmişti. Dedi ki sen artık şehri gördün ya, acaba bu çorbayı beğenmiyor musun Aslı demişti. O kadar zoruma gitmişti ki yani bugün hala aklıma geldikçe çok zoruma gidiyor. Yani hani o köy kadını ya, yani zannediyordu ki hani şehre gidince şehir diye de bir şey yok. Oysa ki yine gittiğimiz kendi kasabamızdan bir tık büyük yerler. Acaba hani beğenmiyor musun? Başka bir şey yapayım kızım sana. Sucuk pişireyim, yumurta pişireyim demişti. Oysa ki beğenmemezlikten değil, o 2 saat sonra tekrar yola çıkıp ayrılacağım duygusu bana çok zor geliyordu. Tabii o zamanların ekmeğini yiyoruz arkadaşlar şimdi, çok şükür. Yani iyi ki de yapmışım, o zorlukları çekmişim. Belki de ailemin yanında bu kadar erken ayrılmamın ve kendi dengemin. Çünkü Iğdır'a gittiğimde hiç unutmuyorum, babam bana sadece 100 lira para vermiş. Dedi ki Aslı, bu senin ister bir aylık geçineceğin para, ister bir gün. Bundan sonraki bütün ekonomik dengelerini sen ayarlayacaksın. İster bunu bir günde ye, ister aya böl. Bundan sonraki kendi hayatının sorumluluğu senin. İşte o gündü. 13 yaşından itibaren kendi gelir gider dengemi, faturamı, elektriğimi, suyumu, her neyimse her şeyimi ben halleder oldum. İyi ki de ailem öyle bir katkıda bulunmuş. Yani çocuk aklınızda inanmıyorsunuz ama gelecek gerçekten şu anki nesil için daha zor. Ben şanslı çocuklardanım. Gerçekten şanslı hissediyorum kendimi. Zorluk çekmeden tabii ki bir şey olmuyor. Benim de bu kadar toz pembe anlattığımda her şey gündük güneşlik geçmedi. Anne sevgisinden, baba sevgisinden, aile sevgi, komşu sevgisinden uzak kaldım. 13 yaşından beri çalışıyorum. 13 yaşından beri hep hayatım ailemden uzakta ama yakında. Uzağız ama yakınız. Hiçbir zaman da ailemden de kopmadım. Amasya'da okulum bittikten sonra tabii 19 Mayıs Üniversitesi'ne geçiş oldu. Bir 4 yılda öyle. Artık okul hayatı bittikten sonra tabii bunlar 97-98 yıllarından bahsediyorum. Benim İstanbul'a gelmem 2000'li yıllardı. Bir gün evde oturuyorum. Halam dedi ki artık, halam evlenmişti buraya. Dedi ki Aslı neyi bekliyorsun işte Samsun'a, hadi gel İstanbul'a yanıma gel. O zaman da ufak yeğenlerim var 2 tane, onları da seviyorum. Erkek kardeşim de buradaydı İstanbul'da, halamın yanında kalıyordu. İyi olur dedim. Ben yarım saatlik karardı benim İstanbul'a gelişim. O an bavuluma ne varsa hemen benim gidiyorum demem, bavulu hazırlamam, otobüse binmem 1 saat. Hiç unutmuyorum, hep ayrılıklarım yağmurlu bir günde olmuştur. Annem arkamdan çok ağlamıştı. Yine mi gidiyorsun diye. Çünkü tabii birkaç ay birlikte vakit geçirince artık o da alışıyor ve zoruna gidiyordu. Ağlayarak ayrılmıştık ve çok yağmur yağıyordu. O günü hiç unutmuyorum. Ben de nereden baksanız Çorum'a kadar falan ağlamıştım. İstanbul'a geldiğimde saat 6-6.30'tu sabah. Kapkaranlık bir gökyüzü ve insanları duraklarda baktım. Çok mutsuz insanlar gördüm. Hayatımda ilk defa İstanbul'a geliyordum. Ve insanların neden bu kadar mutsuz olduğunu düşündüm kendi kendime. Çünkü ben hiç bu kadar mutsuz insanı bir arada görmemiştim. Bir koşuşturma var, hava kasvetli, bir kalabalık, 6.30. Köprüden geçiyordum. Hiç unutmuyorum onu. Ezan okunuyordu. Ve ağzımdan şöyle bir cümle çıktı. Allah'ım, şehre baktım, denize baktım, köprüye baktım, etrafa baktım. Bana bu şehirde öyle anlar yaşat ki ben çok başarılı bir kadın olayım. 20'li yaşlardaydım ama hayalim hiç evlilik değildi. Yani önceliğim hiçbir zaman bir kadın gibi evlilik olmadı. Evleneyim, çoluğum çocuğum, çeyiz derdim olmadı. İdeallerim çok farklıydı. Yani çocuktum. İnanın herkesin evinde telefon yoktu. Ben cep telefonu hayal ederdim. Böyle bir kadındım. Yani hani böyle bir çocukluğum vardı. Ya da herkesin, örnek veriyorum, bir kız çocuğunun köy yerinde araba düşünme gibi bir lüksü yok. Bırakın araba düşünmeyi. Köyün halkının genelinde yok. Ama ben kendi arabamı, kendi evimi hayal ederdim. Özgür yaşama bir ruhum vardı. Yani bu çocuklukla alakalı.
Bunları hayal ederdim ve İstanbul'a gelirken de böyle bir hayalim oldu. Dedim ki ben bu şehirde başarı nasip eyle bana. Çok güzel yerlere geleyim. Yani insanlar beni takdir edecek bir durumum olsun. Geldim, ufak bir klinikte işe başladım. 1-2 gün sonra oradaki klinik bana dedi ki bir şartla seni işe alırız. Biz çok butik bir kliniğiz. Topu topu 3 kişi çalışıyor. İçeride bir doktor, bir röntgen çeken bir arkadaş, bir de sen olacaksın ama yani bizim temizlikçimiz falan yok. Hadi temizliği haftada bir, ya bize yemek yapabilir misin? İşin ayıbı olmaz arkadaşlar. Ben orada 1 sene hem işimi yaptım hem de yemek yaptım. O 3 kişinin kendim dahil yemeğimi yaptım. Dolayısıyla ve her zaman şimdi arkadaşlara da şiddetle tavsiye ederim. Belirli aşamalardan geçmedi. Yani bir şey hazmetmeniz lazım. Şimdiki nesile bakıyorum, o kadar boş ki. Hemen herkes az çalışsın, çok para alsın. Öyle bir şey yok. Yani basamak basamak, aşama aşama ilerledik. Ve ben 1 sene hakikaten o ekibin yemeğini yaptım. Hiç de gocunmadım. Kendi ekmeğimdi. Yani para kazanmam lazımdı. Evimi, hanemi geçindiriyor olmam lazımdı. Ayakta durmam lazımdı. Çünkü babam o dönemde Libya'dan geldikten sonra bütün yatırımını köye yaptığı için iflas etti. Dolayısıyla erkek kardeşlerim küçük, ablam yeni memur olmuş ve evlenmeyi tercih etmiş. Benim de işte o erken yaşta sorumluluk alma sebebim hayır demedim. Hem işimi yaptım, hem yemeğimi yaptım, hem sildim, süpürdüm de hiç gocunmadım. İnanın hiç elime bile yapışmadı. Bugün olsa yine yaparım. Belki de işte dediğim gibi insanlar benim bazen kliniğe geldiğinde, gördüğünde, izlediğinde şaşırıyor. Yani bir çalışandan daha fazla çalışıyorum. Çünkü işi seviyorum. Çalışmaktan kimseye zarar gelmiyor. O şekilde orada çalıştım 1 yıl ve araştırmaya başladım. Dedim ki bu dönemde yapılabilecek en iyi iş ne olabilir? Araştırdım ve böbrek, yani hemodiyaliz iyi bir branş bizim mesleğimiz için. Ve çok zor koşullarla girilen bir meslek vesaire derken bir hastaneye görüşmeye gittim. Dedim ki ben X bir klinikte çalışıyorum. Siz eleman arıyor musunuz bununla ilgili? Dediler ki çok zor. Yani bu altın bilezik gibi bir şey o devrin. O zaman 175 TL lira maaş alıyorum. Hemodiyalizdeki çalışan arkadaşların maaşı 500 TL. Arada büyük bir uçurum var. Kalifiye çünkü. Ama benim de oraya kendimi atmam lazım. Biz size haber veririz dediler. Sonra gönderdiler. Sonra ertesi gün tekrar çağırdılar. Biz size okeyiz. Bizimle çalışabilirsiniz ama dedim diğer yeri mağdur edemem. 1 ay hem burayı idare edip vardiyeli sistemde geçtim. Benim orada kendi bağımsızlığımı ilan ediyor olmam, başarımı ilan ediyor olmam 6-8 ay sürdü. 6-8 ay sonra hakikaten çok kalifiye bir eleman pozisyonuna geldim. Ve o çalıştığım, ilk girdiğim iş yerinde 9 yıllık başhemşirelik yaptım. Oranın yöneticiliğini ve şefliğini yaptım. Başarı tesadüf olmuyor. Girdiğiniz her yerde elinizin değmesi, hastayı yönetmek, o da bu bir organizasyondan geçiyordu çünkü. Hemodiyaliz hastaları bilirsiniz, haftada 3 kere gelip gidiyorlar, kötü geliyor, morali düşük geliyor, ağrılı, kronik hastalıkları olduğu için daha çok mortalitesi düşük hastalar olduğu için ve o zamanlar da daha zor. Şimdi daha kolaydır tabii, bizim zamanımızda daha zordu. Bütün o şeyin organizasyonunu yapıyordum. Zor damarları açıyordum. Kriz çözüyordum. İşte serviste ben olduğum zaman çok problem olmazdı. Dolayısıyla hep gözde ve popüler bir elemandım. Ama bir müddet sonra tabii kayıplar ekstra olmaya başlayınca, çünkü akraba gibi oluyorsunuz. Haftanın 3 günü geldikleri için önümde eks oluyor. Müdahale ediyorsunuz ve üzülüyordum. Yani hayatın tıkanmışlığını hissettim orada. Genç yaştanız, sizin gibi genç bir hasta, çoluğu var, çocuğu var, iyi geliyor ama eksi olabiliyor. Dedim ki bu beni artık tüketmeye başladı, tükenmişlik sendromu oluşmaya başladı. Ben meslek değiştirmem lazım. Tabii meslek değiştirmeden bu 8-9 yıllık o başhemşirelik yaptığım dönemlerde ailemi getirdim İstanbul'a. Anne ve babamı İstanbul'a getirdim, diğer erkek kardeşim. Ben artık halamızın yanından ayrıldık erkek kardeşimle. Bir yanık halımız vardı yarım. Bir de perdemiz, Yıldız Tabiye taraflarında bir ev tuttuk. Gece bir yerde, gündüz bir yerde. Ailemi getirdikten sonra anne babamı biraz rahatladım. Tabii evin sorumluluğu bende kalmadı.
Anneme dedim ki köy kadını otobüse binmemiş, daha bilmiyor. Anne bu faturalar, bu da para. Bundan sonra ben getireceğim, sen faturaları ödeyeceksin. Babam da bir işe girdi, erkek kardeşlerim işe girdi derken biz ekonomimizi tabii bu 8 yıl içerisinde düzelttik. Kendime bir araba aldım. Ondan sonra artık en azından kimseye muhtaçlığımız yok. İstanbul'da ayaklar üstünde durabilecek pozisyona geldik. İşte o arada ikinci o 8 yıllık dönemden sonra, o tıkanmışlık sendromundan sonra dedim ki ne yapılabilir? Bir arkadaşım vardı, bir klinikte çalışıyordu merkezde. Sektörden de eskiler onlar da. Dediler ki böyle bir yerde bir başvurabilirsin. O zaman foot yöntemleri, tabii daha eski yöntemler, saç ekimi diye bir şey var. Ama diğer kliniklerden de teklif geliyor bu arada, şeflik, yöneticilik, başhemşirelik gibi. Dediler ki saç ekimine gir. Dedim bir göreyim, izleyin bakalım saç ekimi nasıl bir şeymiş. Aman Allah'ım, ilk izlediğimde dedim yok bu iş bana göre değil. Çok zahmetliydi. O kadar zahmetli, ağrılı ve sancılıydı ki. İnanın şu an artık her şey çok konforlu. Dedim yani hasta acı çekiyor resmen, zor bir şey yani bu operasyon gerçekten zor, benim yapacağım bir şey değil. Sonra dedim ki Aslı, zor diye bir şey yok. Hayatımın her zorluğunda zorluklarla, başararak, tırnaklarınla gelmişsin. İstanbul'da 8-9 yılını geçirmişsin. Sıfırdan bir düzen kurmuşsun. Bak arabanı biniyorsun, maaşını kazanıyorsun. Yani kendini ispatlamışsın ve işinle parmakla gösteriliyorsun. İşin, titizliğin, saçın, başın, düzenin, makyajın. İnanın çocukken de böyleydim arkadaşlar. Yani benim çocukluğumu görseniz, hani ben sonradan bazı insanlar diyor ya parayı buldu diye, işte alakası yok. Beni çocukluğuma tanık olan komşulara sorun. Şu an kendimden daha süslüyümdür, emin olun. Çünkü bu gendir. Yani bu yapıyla alakalı. Bu zorla olabilecek bir şey değil. Neyse saç ekimine girdik. O zaman tabii tek tük yapılıyor. Sağlık turizmi diye bir şey yok saç ekiminde. Güzel bir yerde işe başladım. Bir buçuk yıl orada. Tabii elimi de hızlandırdım. Vakalar geliyor gidiyor. Türk hasta daha çok. Tek tük İngiliz gelirdi vesaire. Bir yıl çalıştıktan sonra orada part-time çalışmaya döndüm. Part-time birkaç yıl çalıştım. Ondan sonra çevrem geniş, ağzım laf yapıyor, işini güzel yapıyorsun vesaire. O zaman da sektör bu kadar yaygın değil. Kalifiye elemansın ve çok çalıştım. Yani ben saç ekimine gerçekten bundan 12 yıl oldu neredeyse. Bir 4-5 yıl arkadaşlar pazar dahi çalıştım. Çünkü bizde saat kavramı yoktur. Bir operasyon 10 saat sürer, 12 saat sürer. Ve eskiden nerede bu 5000 grefler, 6000 grefler, 1200 gref de 6-10 saatte bitiremezsin. Çünkü elimiz artık yapa yapa alıştığı için 1500 gref çıkartırdık. 1500 gref çıkarttık. Ek bitiremezdik neredeyse. Şimdi 5-6 bin grefleri aynı saatlerde bitiriyoruz. Pazar günlerim 2-3 yıl hiç olmadı. Ben kalkardım, ailem kahvaltımı yapardı, kızardı babam bir memur olamadın diye. Ama memur zihniyetim hiçbir zaman olmadı. Hiçbir zaman 9-5 çalışayım ya da normal bir serviste çalışayım yapım hiç olmadı. Hep aksiyonlu, actionlı, heyecanlı ve krizlerle besleniyorum sanırım. Hep koşturmalı işleri sevdim. Gece gelirdim 1'de, kalkardım 6'da, işe giderdim yine. Hep böyle birkaç yıl devam etti. Tabii çalışırsanız bir şeyleriniz oluyor. Çalışırsanız kenarda paranız oluyor. Çünkü o zamanlar yaş oldu tabii 30. Evlenmeyi düşünmedim ve etrafıma şöyle bir baktım. Dedim ki Aslı, kimseden fayda yok. Yani çok zengin bir ailen yok. Çok zengin bir kocayla evlenip kendi özünü de bulamayabilirsin. O zaman ne yapacaksın? İstediğim bir hayat var. İyi yaşamayı istiyorum. Çünkü ben giyinmeyi, süslenmeyi, gezmeyi, yemeyi, içmeyi de seven bir insanım. Takıp takıştırmayı. Yani gidip bir zengin bir adamın kahrını çekemeyeceğine göre çalışacaksın. Allah da bir meslek vermiş. Paramızı da kazanıyoruz. Ne yapıyoruz? Çalışıp kendime de harcıyordum. Aileme de bakıyordum. Biriktiriyordum da. Yani kendi yaşantımı 3'e bölmüştüm. Örnek veriyorum 5 mi kazandım? 1,5'unu kendime harcıyordum. 1,5'unu aileme yatırım yapıyordum. 1,5'unu da kenara koyuyordum. Hayatımı bu denli düzene koymuştum. Yani dediğim gibi benim hiç hedeflerimde evleneyim, zengin bir, güzel bir hayat yaşayayım yok. Belki izleyenler sonradan gördüğümüzü falan düşünür ama alakası, ben her şeyimi tırnaklarımla yanmışım. Kimsenin bir çöpü ve bir şeyi yoktur üstümde. Her şeyim, benim herkese vardır ama bana kimsenin yoktur. Çünkü ben kimseye tenezzül eden bir insanım. Varsa yemişimdir, yoksa ağlanmamışımdır da. Hayatım boyunca ağlanmayı da sevmem. Çünkü bu da aileden gelen bir şey. Babam Libya'daydı, annem köy kadınıydı. Biz annemizle bir gün
param yok dediğini hatırlamayız. O sofrada her şey olurdu. Bulguru yapardı, çorba pişirdi, salata pişirdi. Yok dememeyi ben ailemden öğrendim. Dolayısıyla bana şimdi sorarlar, işler nasıl? Çok şükür. Çünkü ben yok, bitti, gitti, ya battı, söndü demeyi seven bir ruhum yok. Gerçekten. Onun için çalıştım ve çalıştım. Günün sonunda Allah gerçekten, elemanlarıma da örnek veriyorum. Bir şey çalışırsanız oluyor. Dedim ki bir gün para biriktirdim. Pierre Loti'de oturuyorum bir arkadaşımla. Dedim kendime bir ev alayım birikmişimle. Huzursuz da bir iş yerinde çalışıyorum o zaman. Huzur çok önemli iş yerlerinde. Huzur yok. Ayaklarım gitmek istemiyor. Yani paranı kazanıyorsun ama entrika, dedikodu. Onun için benim iş yerimde dedikodu yasaktır. Şikayet ruhu yasaktır. Ben hiçbir elemana bana laf getir diye nefret ederim ve hepsi de bilir. Şu kapıya bir gün şikayet için çalmaz. Ben sahanın içindeyim zaten. Görüyorum, duyuyorum ve algılarım çok kuvvetli olduğu için hissediyorum. Birinin bana laf taşımasına gerek yok. O iş yerlerinde bunları gördüğüm için, en sonki iş yerimde bahsedeyim. Dedim ki ya huzurum yok, şimdi ben bu evi alacağım, buraya gebe kalacağım. Dedim ben en iyisi yapayım, kendi yerimi açayım, 3-5 hasta yapayım, çevrem var. Diğer günlerde çok çalıştım, gezip tozayım. Daha o zaman da sağlık turizmi yok, öyle başladı. Hemen bir isim kurdum, o zaman uzman saç hekimiydi. Bakırköy'de ufak bir hastanede başlamıştık. Bir iki Türklerde reklam çıktık. Irak pazarı çıkmıştı o zaman. İyi bir pazardı. Yani hepimiz sağlık turizmi yapan herkes Irak pazarından ekmek yemiştir bence. Bize çok katkıları oldu. Irak pazarına o an reklam çıktığımızda 60 tane hasta gelmişti. İşini düzgün yapıyorsun. Kadın olmanın bir titizliği var. Tırnaklarına çalışıyorsun ve hedefin var. İşim ve referansım beni böyle her yıl bir tık öteye götürdü. Irak pazarından sonra işte diğer değişik pazarlara açılmaya karar verdim. Tabii bu öngörü, aslında biraz ufkunuzun açık olması lazım. Bana diyorlar ki işte bazen aslında nasıl böyle büyüdün? Ben risk aldım arkadaşlar. Bekardım, yapacak bir şeyim yoktu, çoluğum yoktu, çocuğum yoktu. Dedim ki aslında en fazla kazandığın parayı batırırsın. Onun dışında yine sahaya döner, çalışırsın, yine olur. Sorumluluklarım ve ayak bağım olmadığı için ben kendimi işe adamıştım. Pazar günü, akşam, gece hiç fark etmez. Bir operasyonu baştan sona bitiriyordum. Görüşmesini, pansumanı ben yapıyordum. Her şeyi tek başıma hallediyordum. Benim insanlar yoktu ki etrafımda. Bir tane işte Jale diye bir asistanım vardı. Şu an yerine Ceyda geldi biliyorsunuz. 2 kişi yapardık yani her şeyi. İnanın o zamanlar daha işi kontrollü yaptığım için daha stresim azdı. Daha keyifliydi her şey. Yoruluyordum ama tabii büyüdükçe sorunlar da artıyor. Artık 100 tane kişi çalışıyor yanımızda. 100 ayrı karakter, 100 ayrı idare etmen gereken insan. Dolayısıyla içeriye estetik amaçlı giren insanlar, onların beklentileri karşılamak, hekim grubumuz var, transfer organizasyon grubumuz var ve uğraşmakta olduğum ve bir gün içinde muhatap olduğumuz insan sayısı 400-500 adet ve 500 tane birer dakika olsa düşünün, yani birer kelime olsa 500 kelime eder. Ama nedir? Allah'tan ki enerjimizin yüksek olduğunu, nereden geldiğimizi ve nereye gideceğimizi bildiğimiz için ne yapıyoruz? Hiçbir zaman ben hayatımda ne oldum delisi olmadım. Çünkü benim patron ruhum yok. Ben işçi ruhuyum. Yani çalışan ruhum. Yani bana patron denilmesini bile sevmiyorum. Ben tırnaklarımla bir yere gelmiş hayat mücadelesi veren bir kadınım. Daha da güzel yerlere götüreceğim. Şu anki hedeflerim, potansiyelime kavuşmuş durumdayım Allah'a çok şükür. Kimisi seviyor, kimisi sevmiyor. Herkes başımızın üstünde, herkes ekmeğinin peşinde. Benim hiç kimsenin ekmeğinde gözüm yok. Herkes 5000 hasta yapsın keşke. Herkes 10.000 hasta yapsın da bize bulaşmasın. İnanın butik kendi halinde, kendi elemanlarıyla uğraşan, işine gücüne bakan, her akşam 9'da 10'da çıkıp evine giden, geri kalan kısmını evinde halleden, eşine vakit açan, hafta sonu aileme vakit ayırdığım bir insanım. Düşündüğünüz gibi şaşalı bir hayatım bile yok. Onun için sık tatillere gidip 2-3 gün deşarj olmam gerekiyor. Çünkü o ekranda gözüken işte toz pembe olmuyor. İşletmecisiniz ve dolayısıyla sorumluluklarınız var. Benim bu ülkeye karşı da sorumluluklarım var. Ben bu ülkeye turist getiriyorum. Geçen ayki konaklamam sadece pandemiden çıkmış olmamıza rağmen 1000 gece konaklamamız var arkadaşlar.
ben ülke ekonomisine milliyetçi de bir kadın olduğum için katkıda bulunan bir firmayım. Yani birçok insan şey gibi düşünüyor bunu, şey gibi algılıyor. Aa, kadın süsle, keşke süsle püsle gelse o insanlar dünyanın bir ucundan. Valla süsle püsle gelecek olsa birçok insan da süslenir püslenir çıkar ekran başına. Sizin işiniz iyiyse referansla ayakta durursunuz. Benim ayakta durma sebebim referans. Ben müşteriyi burada kazıklamıyorum. Ben burada müşteriye empati yaparak ağırlıyorum. Şoförüme, buradaki operasyon grubuma, doktoruma, otelime tavsiye ettiğim ve asla ve şiddetle baskı kurduğum tek şey hasta memnuniyeti. Hastanın buradan saçının teline zarar gelmeden gidiyor olması lazım. İnsanlar da bunu algılıyor ve anlıyor. Sizin sadece parasını aldıktan sonra suratına bakmadığı olan klinikleri söylüyorlar. Bizim öyle bir ruhumuz yok. Gidene kadar benim için giden hasta daha kıymetlidir. Çünkü buradaki yatan hastanın daha vakti var ona vakit ayıracağım için. Gelecekte güzel hedeflerim ve planlarım var. Şimdi Uluslararası Sağlık Turizmi İşverenler Sendikası'nı kurduk yakın zamanda. Birçoğunun da haberiniz yok. İnşallah çok güzel işler yapmayı planlıyorum orada ülke adına. Geriatri turizmi, termal turizm, sağlık turizmi, geniş kapsamlı işler yapacağım. Ve büyük ses getireceğiz inşallah. Hep beraber tabii bu işi yapan bütün arkadaşlarla beraber. Sağlık turizminde ülkemizin öncü ülkelerden olmasını istiyorum. Çünkü bizim ülkemiz çok altın gibi, çok kıymetli. Her bir yerimiz denizlerle çevrilmiş güzel topraklarımız var. Hekimlerimiz iyi, tedavilerimiz, pandemi sürecinde bile ne kadar iyi yönettiğimize hepiniz şahitsiniz ve dünya şahit. Bu konuşmaları şu an dünyanın her yerinden bütün arkadaşlar izleyecek. Amerika'dan, İngiltere'den, İspanya'dan her yerden sağlık turizmi olduğu için çeviriler olacak. Dolayısıyla benim bu ülke için hedeflerim çok büyük. Bunun için belki de bilmiyorum daha önce var mı? İlk kadın sendika başkanı olacağım. Yani ben bunlara öncü olmak istiyorum. Ülkemize daha ne kadar 1000 getirmeyelim, 5000 getirelim. Yani o turist bana gelmiyor, otele geliyor. Buradaki restoranta gidiyor, Sultanahmet'e gidiyor ya da oradaki halıcıdan, buradaki mobilyacını ya da burada ev alıyor. Yani sizin benim gibi ki ben de öyle ki bu işi yapan diğer arkadaşlar da öyledir muhtemelen. Bu ülkeye tanıtıyor olmamız, yani burada insanlar iş yapacak potansiyeli. Çünkü dünyanın birçok yerini gördüğümde kendi vatanım gibisini asla görmedim. Dolayısıyla benim kendi ülkemle ilgili planlarım gerçekten çok büyük. Tabii zamanında bize bu işi gelin yurt dışında yapalım diye birçok tanımadığım insanlar da geldi. Gelin size yurt dışında şube açalım, kliniği oraya taşıyın, İspanya'da yapın, Makedonya'da yapın, Amerika'da yapın diye. Milliyetçi de bir ruhum olduğu için hayır. Ben kendi ülkemi tanışmayı seviyorum. Çocukluğum, gençliğim burada geçtiği için kendi ülkem adına ne yapılabilirse ondan yanayım. Dolayısıyla o turist ne yapacak? Buraya gelecek. Bizim ülkemizi güzel tanıyacak, örfümüzü, adetimizi bilecek. Bir hafta, 10 gün, 20 gün kalacak ve gidecek. O gidecek, öbürü gelecek. Bu niyetle çalıştığımız için hep bu zamanlar buralara kadar sağ salim geldik Allah'a çok şükür. Tabii bu aşamaları yaparken, bu kadar işi gücü oturttururken biliyorsunuz Aslı Tarcan Tıp Merkezi'ni açtık en son 2 yıl önce Cevizli Bağ'da. Avrupa konutlarında E5'e paraleliz. Tabii bu da artık alnımızın terinin tabelasıydı. Kendi adımı bir gün orada gördüğümde gerçekten gözlerim doldu. Çünkü hiçbir zaman bir hedefim şey değildi. Hırslarım hiçbir zaman maddi açıdan değildi arkadaşlar. Yani babaannemin o lafı aklıma geldi. Hani derdi ya adın çok çağrılsın diye. Adıma baktım Aslı ve Tarcan. Gözlerim doldu. Bu benim inanın tamamıyla tek başıma tırnaklarımla yaptığım kendimin eseriydi. Vücudumun verdiği errordu. Vaktimden gitti, yaşantımdan gitti. Evliliği bile o kadar geç yaptım ki biliyorsunuz. Yani bu yüzden sorumluluklarım vardı, bakmakla sorumluluklarım. Okuttuğum öğrenciler var. Birçoğunuz bilmezsiniz bunları. Tabii bilmeniz de gerekmiyor. Çünkü insanın yaptığı yardımlar gizli olmalı. Her yere koştum, herkese koştum. Tek başıma kendim için yapmadım bunu. Herkese bir abla oldum, bir arkadaş oldum. En son hayatımın eşini buldum tabii. O da benim için büyük bir şanstı. 35 yaşımda hayatıma girdi. Belki de hayatımda başarıma gelen, bunca bedel ödediğim hayatımdan verdiğim şeylerin toplamıydı Uğur. İyi bir evliliğim var, iyi bir ruha sahip bir eşim var. Beni tamamlayan, beni günlük işimden gücümden alıkoymayan, benim gibi düşünen, benim gibi yorulan, bana yük olmayan, aksine destek olan bir evliliğimin olması da bence bir şans. Ben hayatta şuna inanıyorum, herkes kalbinin ekmeğini yer. Gerçekten öyle.
Siz iyiyseniz bir gün iyiler sizi buluyor. Siz kötü fesatsanız oyunlarınız bir yere kadar gidiyor. Allah'a çok şükür çocukluğumdan size bu zamana kadar anlattığım aşamalarda düştüm, kalktım. Cebimde 5 paramın olmadığı günler oldu. Ya da arabamı satmak zorunda kaldığım, ödemelerimi yapamadığım zamanlar oldu. Ama ne yaptım? Çalıştım. Çalıştım. Şimdiki arkadaşlara da tavsiye ediyorum. Ben çoğu zaman elemanlarımı toplarım. Geçmiş hayatımın nasıl olduğunu aynı size anlattığım gibi anlatırım. İnsanlara ilham olsun diye. Bir kadın olarak neler yaptığımı, neler başardığımı görmek adına çalışarak oluyor arkadaşlar. Çalışmadan gerçekten hiçbir şey olmuyor. Siz düzgünseniz düzgün şeyler sizi buluyor. Şimdi iyi giden bir evliliğim. Her şey yolunda, işimiz gücümüz gayet güzel. Daha güzel, daha büyük yerlere geleceğiz. Ülke adına daha güzel işlere imza atacağız. Ve bir gün ben biliyorum ki dünyanın bir ucundan diyecekler ki evet, Türkiye'de bir Aslı Tarcan var. Kendi ülkemizi temsilen oralarda da güzel işler yapacağız ve ülkemizi daha çok duyuracağız. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu kadar detaylı hiç kimse anlatmazdı hikayemi. Bana hep izleyicilerimiz diyor ki neden anneni görmüyoruz, neden baba, nerelisin, nerede doğdun, yabancı mısın, Türk müsün vesaire. İlk defa böyle bir söyleşi yapma şansım oldu. O da güzel oldu. Biraz da duygulandım tabii çocukluğa gidince. Artık babaannem yok, dedem yok. Büyüdük, azaldık ve eksildik. Hayat devam ediyor maalesef. Günden güne nelerin bekleyeceğini bilemiyoruz. Umarım herkesin çoluğu çocuğu bir gün bir Aslı Tarcan hikayesiyle karşılaşır ve başarısı da onun gibi olsun. Allah herkese iyi insanlarla karşılaşmayı nasip etsin. Çalışmak, başarmak güzel bir şey. Ben de bugün bunun gururunu anlatıyorum. Size ne kadar güzel bir şey bunu anlatıyor olmak. Tek başımla yazdığım bir hikayeyi, bir destanın hikayesini ve geçmişini anlattım. Geçmişi ve özü budur. Kimsenin 1 lirası yoktur. Tek başına o gördüğünüz her şeyi kendim başardım. Ve bugün 100 kişiye ekmek veriyorum. 100 tane çalışanım, yan dallardan da bakmak ve sorumluluklarım sahibi olduğu bir sürü arkadaşım var. Dolayısıyla en büyük hedefimi açıklıyorum size. Büyümüş, okumuş olduğum ilkokulum yıkık durumda şu an. Kısmet olursa önümüzdeki sene ya da ondan sonraki sene okuduğum ilkokula Aslı Tarcan İlköğretim Okulu diye kendi köyümün okulunu yaptırmayı planlıyorum. Hayallerimin arasında bir tanesinde de bu var. Herkesin işi gücü rast gitsin. Kendinize iyi bakın. Sevgiler diliyorum.